paylaşmadan önce demiştik yani bu bir geçiş yasası olamaz. Neye geçiyoruz? Hani sistem mi değişiyor? Bir geçiş yasası olamaz. Bir barış yasasından bahsediliyor. Böyle bir isim de verilemez şeklinde bir açıklaması vardı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un. Önümüzdeki süreçte yapılacak olan kanuni düzenlemelerle alakalı siz ne düşünüyorsunuz? Hem de DEM Parti'nin bu yaklaşımı nasıl buluyorsunuz? Evet. Şimdi DEM Parti uzunca süredir bu terörsüz Türkiye sürecinde kendi ideolojik yaklaşımları, hitap ettikleri sosyolojik tabana bağlı olarak elbette onların yaklaşım ve perspektiflerinin bir yansıması olarak bir gayret içerisinde. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi özellikle 22 Ekim'deki tarihi çıkışı ve süre gelen bütün bu süreci titizlikle yakından takip ederek yer yerde yaptığı çıkışlarla, yaptığı açıklamalarla sürece daha adeta yön tayin eden bir yaklaşım da sergilemişti. Tabii süreç içerisinde komisyonun varlığı, komisyonda meselenin tartışılabilir halde olması, siyaset ve diyalog kapılarının, iletişim kapılarının, siyaset mekanizmasının ve masasının sabit ve sürekli kılınması en önemli hususlardan bir tanesiydi. Bu aynı zamanda terörün, ki terörü şöyle tanımlıyoruz, siyasi amaca yönelik olarak girişilen, siyasi bir amaca yönelik olarak girişilen şiddet ve illegal faaliyetler olarak tanımlıyoruz. Dolayısıyla bu faaliyetlerin legal çerçevede, yasal sınırlar içerisinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında diyalog çerçevesinde gerçekleşiyor olabilmesi oldukça kıymetli. Burada raporlardaki farklılıklar bana çok normal geliyor. Çünkü 10 yıllardır bu siyasi partilerin hitap ettiği siyasi sosyolojik yapılar var ve bu tabanların bir yansımasını da aslında gözlemlemiş oluyoruz. Ancak özellikle DEM Parti bu konuda bazı açıklamaları sizin de ifade ettiğiniz gibi süreci ve gidişatı yer yer zora sokabilecek açıklamalarda bulunuyorlar. Sadece DEM Parti değil, Kandil'den yapılan açıklamalar da bunu bu şekilde süreci biraz daha zorlaştıran açıklamalar da olmuştu. Şimdi iki rapor, özellikle AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin raporlarına baktığımızda her ikisi de terörsüz Türkiye süreciyle birlikte, bu sürecin nihayete ermesiyle birlikte Türkiye'nin gündeminden kalkması ve özellikle AK Parti'nin atıf yaptığı kalkınma, hukukun üstünlüğü, sosyal politikalar gibi Türkiye'de pek çok vatandaşımızın neredeyse 86 milyon tamamının muhatap olduğu ve muhatap olmaktan da mutlu olacağı iyileşmelerden bahsediliyor. Yine Milliyetçi Hareket Partisi tarafında ise özellikle Türkiye'de anayasanın maddeleri değişmesiyle ilgili sakınca bulunan maddeler ki bunlar başlangıçtaki değişmez maddeler ve bunun yanı sıra 42. madde eğitimin dili ve 66. maddede vatandaşlıkla ilgili husus, vatandaşlığın tanımıyla ilgili husus ve Türkiye'de bir terör sorununun var olduğu, terör sorununun özellikle insanların siyasi amaçlarını yerine getirmek adına illegal yollara başvurmasının önüne geçilmesi ve bu anlamda da siyaset mekanizmasının işler kılınması yönünde bir yaklaşımı var Milliyetçi Hareket Partisi'nin raporunda da. Tabii bu raporların devamında sizin sorunuzun yanıtı olarak bir yasalardan bahsediliyor. Tabii bu yasalar ne kapsamda olabilir? Elbette DEM Parti'nin aklındaki yasaların kapsamını ve detaylarını henüz paylaşmadılar tam anlamıyla ama özellikle de suça bulaşmamış terör mensuplarıyla, örgüt mensuplarıyla ilgili işte bunlara belki bir denetimli serbestlikten tutun da Türkiye'deki sosyal, çünkü ceza adaletinin temel ilkesi vatandaşları işledikleri cürmün karşılığında cezayı tatbik ederek sonrasında topluma kazandırmak olmalıdır. Dolayısıyla eğer terör örgütü kendini feshedip devlet mekanizması da bunu teyit ettikten sonra özellikle suça bulaşmayanlarla ilgili sürekli ve süratli bir rehabilitasyon mekanizmasının işler hale gelmesi lazım. Bir şey sorabilir miyim? Ya dışarıda merak edilen bir konu var. O yüzden çok fazla da soruluyor, konuşuluyor üzerine. Şimdi suça karışmamış ibaresi vatandaşlar tarafından tam olarak anlaşılamıyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü başlı başına terör örgütü üyeliği bir suç. Doğru. Şimdi vatandaş soruyor ki ya zaten bu örgüte üye olmak bir suç değil mi? Hani evet, üye olarak bir suça karışmış oluyor deniyor. Buradaki ince ayrım nedir hocam tam olarak? İnce ayrımdan esas kasıt benim anladığım ve algıladığım özellikle şiddet olaylarına doğrudan başvurulması veyahut da bu şiddet olaylarına giden süreçleri sevk ve idare edilmesi. Yani kendisi bizzat silah eylemin içinde bulunmuş mu? Bulunması ya da sevk ve idare ile ilgili. İçerisindeki rolü de aynı şekilde örgüt var. Örgüt varsa hiyerarşi var. Hiyerarşideki rolü, cezai sorumluluğu göre değişiyor. Bu anlamda bir de tabii özellikle yıllar içerisinde
terör örgütünün içerisine girmiş, daha sonrasında pişmanlıkla, etkin pişmanlıkla geri dönenler de olmuştu. Ve bu anlamda da kendisini ifade edemeyen, sıkışmışlık yaşayan ve gerçekten de burada bir şiddet suçuna bulaşmamış yahut da sevk ve idareden dolayı bir mesuliyeti bulunmayan insanların, ki bence önemli bir kısmı da bu olabilir sayı itibariyle, nicelik itibariyle, süratli bir rehabilitasyonu bekleniyor Türkiye'deki sosyolojik ve siyasi kültüre, sosyolojik hayata. Tabii bununla birlikte de... Rehabilitasyondan kasıt sizce nedir hocam burada? Şimdi rehabilitasyondan kasıt birkaç türlü. Eğer ki bunlara bir psikoteknik rehabilitasyon gerekiyorsa elbette, ama bizim burada bahsettiğim muradım şu: siyasi kültüre adaptasyon. Yani şu anlamda bir talebiniz olabilir. Türkiye'de hukukun üstünlüğünü daim kılmaya gayret ediyoruz ve Türkiye'de hukuk mekanizmasını işler ve en üst mekanizma olarak görmek istiyoruz. Eğer ki Türkiye'deki demokratik gelişmelerle ilgili bir tarafın, bir sosyolojik unsurun bir şikayeti varsa, bu mekanizmayı yine siyaset çatısı altında, siyaset mekanizması altında çözebilme kültürüne oturtmak önemli. Hatırlayalım, şu meclis komisyonu dahi, bakın 52 kişiden oluşan meclis komisyonu dahi Türkiye'de kurulması, bu meclis komisyonunun görüşlerini tartışması ve bu raporlarını sunması, ki raporlarda farklılıklar var, hiç önemli değil. Bu bile Türk demokrasisinin geldiği noktayı, Türk siyasi kültürünün geldiği noktayı bize gösteriyor. Ama baktığımızda buna bile yoğun bir refleks vardı. Bana göre bunların tamamı meclis çatısı altında konuşulmazsa eğer, bu türden siyasi talepler birikiyor ve biriken taleplere yönelik arzu etmesek de farklı mekanizmalara başvurma yöntemleri insanlarda olabiliyor ve devletin de sorumluluğu bunun önüne hem askeri unsurlarla hem de sosyolojik ve eğitim unsurlarıyla geçebilmek. Özellikle Türkiye'nin 86 milyon vatandaşın kapsadığı bütün bir coğrafyada asayişin sağlanması, bu aynı zamanda sosyolojide sosyal entegrasyonun ve kucaklaşmanın sağlanması adına işte milli eğitimden tutun da böyle insanların dini inanışlarına göre camilerde okutulan hutbelerden tutun, bunların tamamı milli birlik beraberlik ruhunu canlandıracak ve tıpkı milli mücadele dönemindeki milli birlik beraberlik ruhunu tekrar hareketlendirecek, ki AK Parti raporunda da o vardı. Malazgirt, Kudüs ruhu vurguları vardı. Bunların tamamı aslında bize bir şey anlatıyor. O da şu: özellikle çevremizdeki gelişmeleri, İsrail'i, Amerika Birleşik Devletleri'ni, Suriye'yi göz önüne aldığımızda Türkiye'deki 86 milyon vatandaşın kucaklaşması ve bu kucaklaşmayla birlikte kendi sorunlarına asla şiddet ortamına başvurmaksızın siyasi bir kültür ve demokratik çerçeve içerisinde çözümler bulması esastır diye düşünüyorum. Hocam 3 dakikalık bir sürem kaldı. Şimdi böyle bir fikir fırtınası yapalım istiyorum. Biraz